Today I'm going to speak in English and Ruth is going to translate for everybody. Bugün ben İngilizce konuşacağım ve Ruth herkes için çevirecek. And when we come to the reading, we'll have quite a lot to read. Ruth will read in Turkish and Mark will read in English through the headphones. Ve kutsal kitabı okuduğumuz zaman Ruth Türkçesini okuyacak ve Mark kulaklıkları kullanarak İngilizcesini okuyacak. Okay. I want to start with a question this morning. Ama ilk önce bir soruyla başlamak istiyorum. Do you know why we are here today? Neden buradayız diye biliyor musunuz acaba? Do you know why Yaşam is in this building here? Yaşamın burada olmasının nedenini biliyor musunuz acaba? It's because of a promise that God has given. Tanrı'nın verdiği bir vaat sayesinde. This morning, together, we're going to look at a story in the Bible. Ve bugün hep birlikte kutsal kitaptan gelen bir hikayeye bakarız. And it's a story about a promise that God has given. Ve bu Tanrı'nın verdiği bir vaat ile ilgilenen bir hikayedir. It's a true story. Bu gerçek bir hikayedir. And it's about the descendants of Jacob. Ve Yakup'un soyuyla ilgileniyor. If you remember, Andy spoke all about Jacob this last month. Ve hatırlıyorsanız geçen ay Andy zaten Yakup'un hikayesinden bahsetmişti. So this is about the people who came from him. Ve bu da onun soyuyla ilgili olacak. Okay. So to help you remember, Jacob was living in the land of the promise. Ve ilk önce özet olarak Yakup Tanrı'nın vaat ettiği ülkede yaşıyordu. He had been renamed Israel. Yeni bir isime sahip oldu. İsrail adını aldı. And he'd been reunited with his brother. Ve abisiyle barışmıştı. Now, towards the end of Israel's life, ve onun Yakup veya İsrail ölmeden önce there was a famine in the land, and so he and his family moved from the land of promise, and they moved to Egypt. O ülkede bir kıtlık vardı ve o kıtlık yüzünden Tanrı vaat ettiği ülkeden Mısır'a kaçtılar. They prospered at first. Ve ilk olarak yerleştiler, başarmaya başladılar. They multiplied. Çoğaldılar. And lots of time passed. Ve birçok zaman geçti. The Egyptians got worried about the Israelites. There were too many of them. Ve Mısırlılar İsraillilerden korkmaya başladılar çoğaldıkları için. And so they took them into slavery. They made them into slaves. Ve ondan dolayı Mısırlılar İsraillilere köle olarak aldılar. More time passes. Birçok zaman geçti gene. The Israelites are under tremendous pressure, tremendous hardship. Ve tabii ki İsrailliler baskı altındalar. Birçok zorluk çekiyorlar. And so they call out to God, help! Ve ondan dolayı Tanrı'ya yakarıyorlar. Lütfen yardım et. God helps. Ve Tanrı yardım ediyor. He raises up Moses. Musa yetiştiriyor. And Moses, through the power of God, convinces Pharaoh to let the Israelites go. Ve Musa Tanrı'nın gücünle Firavun'un İsraillileri bırakmasını sağlıyor. And starts to lead the people of Israel back to the promised land. Ve Musa İsraillilere tekrar Tanrı'nın vaat ettiği ülkeye yönetmeye, önderlik etmeye başlıyor. They left as a family, a small group of people. Ve ilk olarak tabii ki o ülkeden ailece geçtiler, çıktılar ama ondan sonra And now they're going back as a great people. Tam bir halk olarak dönüyorlar. Hundreds of thousands. Yüz binlerce kişi. Okay. So this is we pick up the story. They're going through the desert. O zaman başladığımız nokta bu. İsrailliler çölden geçiyorlar. And they overcome many hardships. Ve bir sürü zorluk yeniyorlar. No food, famine again. Yani gene kıtlık var. Açlık çekiyorlar. Thirst. Susuzluk var. Enemies from the outside coming in to attack them. Her taraftan gelen düşmanlar da var. As well as the Egyptians coming to try and recapture them. Ve Mısır ordusu da onları geri almaya geliyor. And they overcome each of these things one by one. Ama tek tek onlara galip geliyorlar. But not through their own strength. Ama kendi gücüyle değil. Miraculously. Mucizevi bir şekilde oluyor. In every case, God
through a miracle, saves his people. Her durumda Tanrı mucizevi bir şekilde halkını kurtarıyor. Now, they've been through the desert. They've been saved by God. Tamam, çölden geçtiler. Tanrı onları kurtardı. And they reached the border of the land that God has promised them. Ve Tanrı'nın vaat ettiği ülkenin sınıra geliyorlar. He promised it to Jacob. İlk önce Yakub'a vaat olarak verdi. And he promised it vermişti. again to the people while they were traveling through the desert. Ve tekrar İsrailliler çölde dolaşırken Tanrı da vaadini tekrarladı. And after 400 years, they're back to take the land. Ve 400 sene sonra tekrar o ülkeyi elde etmek için geldiler. They're back to live in the good of the promise that God has given. Yineden o ülkenin iyiliğinde yaşamak için geldiler. This is the generation who are going to live in the good of the promise. Artık bu kuşak vaadinin iyiliğinde yaşayacak. But Ama something goes wrong. maalesef bir sorun çıkıyor. The people turn around İsrailliler geri dönüyorlar and they return back into the wilderness. ve tekrar çöle gidiyorlar. For 40 more years, they wander around the desert. Ve 40 sene daha o çölde dolaşıyorlar. A whole generation passes Tam bir kuşak boyu before geçiyor. they finally get back to the border of the land that God has promised. Ve sonunda tekrar o ülkenin sınırına varıyorlar. And Moses, who has been leading the people this whole time, gets up in front of them to speak to them. Ve o zaman halkı yöneten Musa kalkıp halka söylemeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Remember, they've been here before. 40 years ago, the people were here, and now they're here again. Hatırlayalım, İsrailliler daha önce o sınıra varmışlardı. 40 sene boyunca dolaştılar, tekrar sınıra vardılar. And Moses starts to tell the people their own story. Ve Musa o zaman kalkıp kendi hikayelerini anlatmaya başlıyor. It's their recent history. Yakın tarihleri oluyor. It's the mistake that their fathers and their grandfathers made. Ataların yaptığı hatadan aslında bahsedecek. And Moses doesn't want the people to make the same mistake again. Çünkü Musa halkın aynı hata yapmasını istemiyor. And we are people of promises. Ve bizim ellerimizde de bir sürü vaatler var. And we can learn from this story that we're going to hear. Ve biz de bu okuyacağımız hikayeden öğrenebiliriz. Because we don't want to make the same mistakes either. Çünkü biz de aynı hataları yapmak istemiyoruz. Okay. The story is from Deuteronomy 1, verses 19 through 40. Hikayemiz Yasanın Tekrarı kitabında bulunuyor. 1. bölüm 19-40'a kadar. And it's relevant to us. So Ruth will read in Turkish. At the same time, Mark will read using the headphone system in English. Bizlere ilgileniyor. Ben Türkçesini okurum, Mark da İngilizcesini de okuyacak. Tamam. Sonra Tanrımız Rabbin bize buyurduğu gibi Horev'den ayrıldık. Amurluların dağlık bölgesine giden yoldan geçerek gördüğünüz o geniş ve korkunç çölü aşıp Kadeş Barnea'ya vardık. Size Tanrımız Rabbin bize vereceği Amurluların dağlık bölgesine vardınız dedim. İşte Tanrınız Rab size ülkeye verdi. Hadi atalarınızın Tanrısı Rabbin size söylediği gibi gidip oraya mülk edinin. Korkmayın, yılmayın. O zaman hepiniz bana gelip ülkeyi araştırmak için önümüzden adımlar gönderelim dediniz. Hangi yoldan gideceğiz, hangi kentlere uğrayacağız bilgi versinler. Bu düşünceyi benimsedim. Her oymaktan birer kişi olmak üzere aranızdan 12 kişi seçtim. Bunlar dağlık bölgeye çıkarak Eşkol Vadisi'ne varıp ülkeyi araştırdılar. Dönüşte orada yetişen meyvelerden getirdiler ve Tanrımız Rabbin bize vereceği ülke verimlidir diye haber verdiler. Ne var ki siz oraya gitmek istemediniz. Tanrınız Rabbin buyruğuna karşı geldiniz. Çadırlarınızda söylenerek Rab bizden nefret ediyor dediniz. Bizi Amorluların eline verip yok etmek için Mısır'dan çıkardı. Oraya niye gidelim?
Kardeşlerimiz yöre halkının bizden daha güçlü, daha uzun boylu olduğunu söyleyerek cesaretimizi kırdılar. Kentler büyükmüş, göğe dek yükselen surlarla çevriliymiş. Orada anaklılara da görmüşler. Oysa ben size onlardan korkmayın, yılmayın dedim. Önünüzden giden Tanrınız Rab sizin için savaşacak. Gözünüzün önünde, Mısır'da ve çölde sizler için yaptıklarının aynısını yapacak. Tanrınız Rabbin buraya varıncaya dek çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz. Önünüzden giden Tanrınız Rab sizin için savaşacak. Bütün bunlara karşın Tanrınız Rab'be güvenmediniz. O Rab ki çadırlarınızı kurmanız için size yer aramak, gideceğiniz yolu göstermek için geceleyin ateşte, gündüzün bulutta önünüz sıra gitti. Rab yakanmalarınızı duyunca öfkelendi ve şöyle ant içti. Atalarınıza ant içerek söz verdiğim o verimli ülkeyi bu kötü kuşaktan Yefune oğlu Kalev dışında hiç kimse görmeyecek. Yalnız o görecek. Ayak bastığı toprakları ona ve soyuna vereceğim. Çünkü o bütün yüreğiyle Rabbin yolunda yürüdü. Sizin yüzünüzden Rab bana da öfkelenerek sen de o ülkeye girmeyeceksin dedi. Ama yardımcın Nun oğlu Yeşu oraya girecek. Onu yüreklendir. İsraillerin ülkeyi mülk edinmesini o sağlayacak. Tutsak olacak dediğiniz küçükleriniz, bugün iyi ile kötüyü ayırt etmeyen çocuklarınız oraya girecekler. Ülkeyi onlara vereceğim. Oraya onlar mülk edinecekler. Ama siz geri dönün. Kızıldeniz yolundan çöle gidin. Bunun üzerine bana Rabbe karşı günah işledik dediniz. Tanrımız Rabbin buyruğu uyarınca gidip savaşacağız. Sonra dağlık bölgede savaşmanın kolay olacağını düşünerek her biriniz silahınızı kuşandınız. Okay, so Moses has explained to the people their history. O zaman Musa halkının tarihini anlatmış oluyor. And there's a lot there. Ve birçok şey var aslında. But there's three things that I want to pay particular attention to this morning. Ama özellikle vurgulamak istediğim 3 nokta var bugün. First is the goodness of the promise. Birincisi Tanrı'nın vaadinin iyiliği. The second is that there were giants in the way. İkincisi yolda bulunan devler. And the final thing I want to look at is the cost of turning back. Ve üçüncüsü geri dönmenin bedeli. Okay. So, firstly, the goodness of the promise. İlk olarak vaadinin iyiliği. We read in Deuteronomy 1 verse 25. Ve 25. ayette They took in their hands some of the fruit of the land and brought it down to us. And brought us word again and said, it is a good land that the Lord is giving to us. Dönüşte orada yetişen meyvelerden getirdiler ve Tanrımız Rabbin bize vereceği ülke verimlidir diye haber verdiler. Okay. So in Numbers 13, the story is explained a little bit more fully. Aslında Çölde Sayım kitabında bu hikaye daha ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Now it tells about how 12 men were chosen to go and scout out the land. Casusluk yapmak üzere 12 kişinin seçildiğini anlatıyor. These two can be our 12. Tamam, bu iki kişi 12'mizi olabilirler. For no reason, Scott will be 11 of them. Tamam, Scott 11 kişi olacak. Andy here will be Caleb, one of them. Andy da Kalev olacakmış. Okay. Now, they go around the land. Come on, let's go around. Tamam, onlar dolaşıyorlar tabii ki ülkede. And they're looking around and they're pleased, they're amazed. Bakıyorlar, çok mutlular, şaşırıyorlar. Be amazed. Şaşırmalısınız. It's a good land. Harika bir ülkedir. It's flowing with milk and honey. Sütle balla akıyor. They realize that it's so good that if they go back and tell people, no one will believe them. O kadar güzel oluyor ki onlar böyle düşünüyorlar. Biz tekrar oraya gidersek, anlatırsak inanmayacaklar. And so they decide to take some fruit back with them. O yüzden beraber meyve götürmeye düşünüyorlar. And
in fact, Scott is doing this, but it's not. That's too small. Aslında o küçük oluyor yani onların They meyvelere göre. chop down a vine, a thing of grapes, Bir üzüm salkımı kesiyorlar and they have to carry it between them on a pole. ve o salkım o kadar büyük oluyor ki bir direkte taşımaları And they gerekiyor. take it back to show the people. It's so big. Ve arkadaşlara göstermek için götürüyorlar. Ne Okay, kadar büyük that's diye. good. Come back. Tamam. Gel. After 40 days, they came back. Ve 40 gün boyunca dolaştılar, sonra döndüler. And they gave the report. The land is good. Ve sonra anlattılar, bu ülke iyidir diye. Look at the grapes. Üzümlere bak, Taste and see, it's good. tatlarına bak, inanılmaz güzel. There's enough for everybody. Herkes için yeterlidir. Okay, and the people are wow. Ve This halk is great. şaşırıyor, vay diyorlar. Okay, the promise that God has given is good, isn't it? Tanrı verdiği vaat ne güzel. Thank you. I'm going to call on you Teşekkürler. again in a little bit. Sonra sizi çağıracağız tekrar. Just like Israel were given promises, we have been given promises. Ve İsraillilerin vaat aldıklarına göre bizim de vaatlerimiz var aslında aldığımız. There's promises for us as a church. Yaşam Kilisesi olarak vaatlerimiz var. Okay, and it's not about the land. That was their promise. Ve toprakla ilgili değil, o İsraillilerin vaadiydi. God has given us promises for here and for now. Tanrı burası ve şimdi ile ilgili vaatler verdi. So at the beginning, I Vermişti. started with the question. Do you remember it? Ve ilk başta bir soruyla başlamıştım. Hatırlıyor musunuz? Yeah. Neden buradayız? Why are diyorlar. we here? Okay. Why are we here? Because God has given us a promise. Çünkü Tanrı bize bir vaat vermişti. One of the promises that God has given Yaşam Kilisesi is this: Ve Tanrı'nın bize verdiği vaatlerden biri budur. that we won't be a small thing done in a corner, Kilisemiz ücra bir köşede yapılmış bir iş olmayacak. but that we will be big and visible. Kilisemiz büyük ve belli, görünür olacak. And we believe that this promise that God's given is full of goodness for us. Ve Tanrı'nın verdiği vaatinin iyilikle dolu olduğuna inanıyoruz tabii ki. Because all of God's promises are good. Çünkü Tanrı'nın vaatlerin hepsi öyledir, iyilikle dolu. Therefore, when we were looking for where to meet, Ondan dolayı buluşacağımız bir yer, bir mekan aradığımız zaman we didn't look at small, cheap buildings on the outskirts of the city. küçük, ucuz, sınır dışında ya da şehir sınırında bulunan yerlere bakmadık. Because that wouldn't be in line with the promise. Çünkü onlar vaade göre değiller. Okay? We looked for a place like this, Biz- front and center. Burası gibi bir yer arıyorduk. Okay? That's why we are here today on Baghdad Street. Ve ondan dolayı burada Bağdat Caddesi'nde bulunuyoruz. Because God's promised. Çünkü Tanrı vaat etmişti. Okay? Another promise that God's given us Tanrı'nın bize verdiği vaatlerden bir tane daha ya bakarsak, is that as we simply obey Him, basit bir şekilde ona itaat ettiğimiz zaman He will move in power. o gücüyle çalışacak. Like Naaman in 2 Kings 5, 2 Krallar 1. bölümünde Neyman adlı birini buluyoruz. he had to obey God humbly and simply. Ve onun basit ve alçak gönüllülükle itaat etmesi gerekiyordu Tanrı'ya. And God, in response, healed him in power. Ve öyle yani itaat ettikten sonra Tanrı ona şifa verdi. Gücüyle hayatını değiştirdi. God's promised us here that in the same way, when we obey, He will heal. Ve aynı şekilde Tanrı böyle bir vaat verdi bize. Biz alçak gönüllü ve basit bir şekilde itaat ettiğimiz zaman şifa verecek Tanrı. Isn't it wonderful when God heals people here in our midst? Tanrı aramızda şifa verdiği zaman ne kadar güzel oluyor değil mi? The promise of God is good, right? Tanrı'nın vaadi iyidir. Doğru mu? Yeah, it's fine. Fena değil. No, the promise of God is really good, actually. Gerçekten iyidir. Okay. One more I just want to point out. Tamam, One bir more tane daha promise. göstermek istiyorum God size. promised the church that we will be a place, we will be one people. Tanrı bizim bir halk olacağımızı vaat etti. That regardless of nationality or color or background or wealth, Ten rengimiz, ülkemiz,
zenginliğimiz ne olursa olsun we will be one people, biz tek bir halk olacağız. one new man in Christ. Tek yeni bir adam İsa Mesih'te. And for us, won't that be good to show the goodness of God? Ve Tanrı'nın iyiliğini öyle bir şekilde göstermek bizim için çok güzel olur, değil mi? To display the peace that God's brought about between God and us, but also between ourselves, between each other. İsa Mesih'in biz ile Tanrı arasında ve aynı zamanda kardeşler arasında getirdiği huzuru göstermek için ne büyük bir ayrıcalık. God has made promises and they are full of his goodness. Tanrı güzel vaatler verdi ve onlar iyilikle dolular. Now, the Israelites saw the goodness of the promise. Şimdi İsrailliler vaadinin iyiliğini gördüler. Did you see the grapes? Üzümleri gördünüz mü? But they also saw risk. Ama aynı zamanda engeller, yani göze almaları gereken şeyler var. There were giants in the way. Devler vardı. Okay. Deuteronomy 1 verse 28 says, Ve Yasanın Tekrarı 1. bölüm 28. ayet bunu diyor. it says, "Where can we go? Our brothers have made us lose heart. They say the people are stronger and taller than we are, and their cities are large with walls up to the sky. We even saw the Amalekites there." Oraya niye gidelim? Kardeşlerimiz yöre halkının bizden daha güçlü, daha uzun boylu olduğunu söyleyerek cesaretimizi kırdılar. Kentler büyükmüş. Göğe dek yükselen surlarla çevriliymiş. Orada Anaklılara da görmüşler. These Amalekites were giants. Bu Anaklılar aslında devlerdi. And so they saw the goodness, but in the way they saw the giants. O zaman vadinin iyiliğini gördüler. I need my Ama Israelites onun back. yolunda devler vardı, engel vardı. Tamam, İsrailliler tekrar çıksınlar. Yeah. Okay. So they've just told the people how good it is. Tamam. Ülkenin ne kadar güzel olduğunu anlatmışlardı şimdi, tamam mı? But the people start to see a difference between them. Ama onların arasında halk bir fark görmeye başlıyor. Okay. Caleb over here is happy and excited. Kaleb çok mutlu ve heyecanlı duruyor. He's ready to go. Tamam, gitmeye hazır. But the other 11 Ama öbür 11 are unhappy. mutsuzlar. Just obviously need to get something off their chest. Evet, bir şey çıkarmaları gerekiyor herhalde. Onların aklında bir şey varmış. And so they start to ask, "What's the matter?" O zaman halk sormaya başlıyor. Sorun ne? And the 11 start to talk about the giants, all the people that they saw in the land. Ve 11 kişi, o 11 tabii ki devlerden And bahsetmeye what are they like, başlıyorlar. Scott? They're bigger. Devler nasıl Scott? They're Daha büyük, stronger. daha güçlüler bizden. Their cities. Did you see their cities? Şehirleri gördünüz mü? They're giants. İnanılmaz büyük, kocaman. When we looked at them, we felt like insects. Onlara baktığımız zaman kendimizi böcek gibi hissettik. And we're pretty sure that when they looked at us, they thought we were insects. Ve herhalde onlar bizlere baktıkları zaman bizim böcek olduğumuzu sandılar. Let's just go home. Ay eve dönelim ya. The people are in uproar. Tabii ki halk telaş içindeler. They're terrified. Korkuyorlar. What did you bring us here for? Ay neden bizi buraya götürdünüz? Caleb manages to calm the people down. Ama Kaleb onları susturuyor. Okay. Telaşlanmayın diye. And he says, "Look, we are well able to overcome." Diyor ki yetecek gücümüz var. Okay. Now, he says in Numbers 13 verse 30, Aslında Çölde Sayım 13:30'a bakarsak "Let us go at once and occupy it, for we are well able to overcome it." Kalev bunu diyor. Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var. Now, Dedi. yeah. Now, what he's looking at is what happened while they were in the desert. Şimdi Kalev çölde olanları, olup bitenlere bakıyor. He's not looking actually at their own strength.
kendi güçlerine bakmıyor. He's looking at God's strength. Onun yerine Tanrı'nın gücüne bakıyor. Because do you remember, time and time again, God saved them. Çünkü hatırlıyor muyuz? My 11 Israelites are already running away. Sürekli Tanrı onları kurtardı. He's not saying we are well able to overcome because of our tactical advantage. Evet, taktik becerilerimiz sayesinde kesinlikle zaferli olabiliriz demiyor. He's not saying we can overcome because we're bigger than they are. Biz onlardan daha büyüğüz demiyor. He's not saying there's more of us, we can do it. Asker sayımız o kadar güzel ki kesinlikle yapabiliriz demiyor. What he's saying is God has been with us so far and has miraculously saved us. Diyor ki Tanrı bizimle buraya kadar olduğuna göre and therefore we know that when we go forwards he will overcome. Kesinlikle ileri gittiğimiz zaman bizimle tekrar olacak. Moses agrees. Ve Musa katılıyor. We read earlier how he said Moses told the people not to be in dread. Evet, daha önce okumuştuk zaten. Musa korkmayın, yılmayın demişti. Not to be afraid. He reminded them that they had seen with their own eyes what God is able to do. Evet, onların daha önce Tanrı'nın yaptıklarını görmüş olduklarını hatırlatmak istiyor. And he believes that God will do it again. Ve Tanrı aynısını yapacağına inanıyor. Because God has made a promise. Çünkü Tanrı bir vaat etmişti. Caleb says, yes, there are giants in the way. Kaleb bunu diyor. Evet, yolda devler var. But we can overcome because God is with us. Ama Tanrı'nın gücüyle, Tanrı bizimle olduğu için galip gelebiliriz. Giants are things that come between us and the goodness of the promise. Biz ile Tanrı'nın vaat ettiği iyilikle arasında duran herhangi bir şey olursa devdir. They are things that come between the goodness and living in the goodness and us moving forwards. Evet, başarmamızı ve Tanrı'nın vaat ettiği iyilikte yaşamamızı engelleyen ne varsa devdir. And they're real things. When we face them, we really get scared. Ve bunlar gerçek engeller oluyorlar. Gerçekten onlardan korkuyoruz. And if we try to overcome them in our own strength, we will be crushed. Ve kendi gücümüzle onları yenmeye çalışırsak kesinlikle ezileceğiz. In comparison to them, yes, we are like insects. Kendimiz onlarla kıyasladığımız zaman gerçekten böcek gibiyiz. Our strength is not enough. Gücümüz yetmiyor. But Ama God is enough. Tanrı yeterlidir. God is able to overcome. Tanrı onları yenebilir. And every promise that we have as believers is dependent on God's unwavering power and provision. Ve iman edenler olarak bizim elde ettiğimiz, sahip olduğumuz her vaat Tanrı'nın değişmeyen gücüne dayanıyor. What giants stand in the way of the promises that God has given us and us living in the goodness of those promises? Şu anda bizim yolumuzda duran neler var dev olarak acaba? Bizim iyiliğimizde yaşamamızı engelleyen, onun vaatlerinin tamamlanmasını engelleyen neler var? Yeah. God's promised that we will be big and visible. Tanrı bizim büyük ve görünür olmamızı vaat etti. And in 2012 we've grown. Ve gerçekten 2012'de büyümüşüz değil mi? But there's more for us. Ama daha fazlası da var. Lawrence is dreaming of 500 people. Lawrence 500 kişi hayal ediyor. And God has promised that we'll be big and visible. Ve Tanrı büyük ve görünür olduğumuzu vaat etti zaten. We might laugh a little and say, yeah, 500. Tamam, belki de gülüyoruz bazen yani 500 kişiyi duyunca. I feel like an insect in comparison to that. Ya ona bakınca böcek gibi hissediyorum kendimi. But God is able. Ama Tanrı yeterlidir. And He's promised. Ve aynı zamanda vaat etmişti. But what worries you about that? Ama bizim endişelerimiz var mı acaba bu konuda? When you consider what that might mean practically, pratik olarak gerçek anlamda ne anlama geldiğini düşündüğümüz zaman endişeleniyor muyuz? Yeah, are you worried? If we are bigger, will we all have to serve more? Eğer
büyürsek belki daha fazla hizmet etmemiz gerekecek, değil mi? Am I willing to serve on a Sunday instead of just coming and being served? Pazar günü hizmet edilmek yerine hizmet etmeye hazır mıyım? If we're more visible, there will be more attention. Kilisemiz daha belli, daha görünür olursa çevremizdekilerin ilgisini çekeceğiz. Someone from my work or from my family might find out that I come here. Belki iş yerimden biri veya akrabalarımdan biri benim buraya gelmemi keşfedecek. Am I willing to continue coming if that's a possibility? Öyle bir şey olursa ya da olabilirse buraya devamlı gelmeye hazır mıyım? We might have to move buildings. Belki farklı yeni bir binaya taşınmamız gerekecek. I like this building. I'm comfortable in this building. Bu binayı seviyorum ama rahatım. Am I willing to be uncomfortable? Ama rahatsız olmaya hazır mıyız? How will we pay for a bigger building? Nasıl daha büyük bir bina için ödeyeceğiz? Am I willing to give my money to see it happen? Kendi paramı böyle bir şey olsun diye vermeye hazır mıyım? In 2012, we've trusted God to come this far. Buraya kadar gelmek için 2012'de Tanrı'ya zaten güvenerek devam ettik. But are we willing to trust God into 2013 when there are giants like we've just heard about in the way? Ama 2013'te ilerisi için devler varken bile Tanrı'ya güvenecek miyiz? God's promised that He will move in supernatural power. Tanrı doğaüstü bir şekilde çalışacağını vaat etti. Promised that He'll do that when we simply and humbly obey Him. Ve basit bir şekilde, alçak gönüllülükle itaat ettiğimiz zaman öyle bir şekilde davranacak. Based on that promise, am I willing to act? O vaat üzerinde peki çalışacak mıyım, harekete geçecek miyim? Consider these questions. Bu soruları düşünelim. Will I pray for someone when they're sick? Biri hasta olurken onlar için dua edecek miyim? Am I willing to face the fears that everybody has whenever you pray for someone? Hepimize gelen korkuları, yani hepimize gelen dua ettiğimiz zaman korkulara karşı savaşacak mıyım? What if nothing happens? Ay, bir şey olmazsa. What if I say the wrong thing and I offend someone? Ya yanlış bir şey söylersem ve alınıyorlarsa? What if I pray for someone and they get worse? Belki biri için dua edersem ondan sonra kötüleşirlerse? Whenever we pray for someone, we are relying on God to act. Ne zaman dua edersek her zaman Tanrı'nın gücüne dayanıyoruz. We don't have superpowers or magical formulas. Bizde doğaüstü güçler yok. There's nothing particularly special about us. Sihirli formül yok bizde, yani özel bir şeyimiz yok. And if God doesn't act, we're done. Ve Tanrı hareket etmezse kaybettik zaten. Will we keep trusting God? He's healed in 2012. Will we keep trusting God in 2013? 2013'te, 2012'de nasıl şifa verdiyse devamlı ona güvenecek miyiz? Will we keep living in the goodness of the promise? Onun vaat ettiği iyilik içinde yaşamaya devam edecek miyiz? And the promise of God that we will be one people together. Ve Tanrı'nın bir halk olacağız diyen vaat. There's giants in the way of that. İşte onun yolunda da devler var. Can we be a family like God has promised? What will I have to do to make it so? Tanrı'nın istediği gibi bir aile olabilir miyiz? Ne yapmam gerekecek öyle bir şeyin olacağı için? Can we overcome the worry of what will my neighbors think if I invite this person back to my house? Cemaatimizden bazıları evime davet edersem komşum ne der diye fısıldayan endişelerimizi dindirebilir miyiz? What if I trust someone and they break that trust? Ya birine güvenirsem sonra beni kırıyorsa? Will I turn back and turn away? Ben sırtımı çevirecek miyim? Or will I continue to hold to the promise and keep trusting people? Yoksa devamlı o vaadini elde edecek miyim? Ona güvenecek miyim? What if I reach out to someone in the church and they reject me? Kilisede olan birine elimi uzatırsam ondan sonra onlar beni reddederlerse ne yapacağım? What if I'm overlooked and someone else is preferred? Benim yerime başka biri tercih edilirse eğer?
The giants of rivalry and fear and jealousy are looming in their fortified cities of pride. Rekabet, korku ve kıskançlık isimli devler, And they gurur adlı müstakem şehirlerindeler. And they could stop us entering the goodness of God. Ve vadinin iyiliğine girmemizi engelleyebilirler. The Israelites had that choice. İsraillerin öyle bir seçeneği vardı. God told them, go up, take the land, take possession of it. Tanrı onların ülkeye çıkmalarını, oraya girmelerini söyledi. He told them not to fear. Korkmayın dedi. They could have acted in faith. They could have moved forwards. İmanla davranabilirlerdi, ileri geçebilirlerdi. But they didn't. Ama yapmadılar. In fear, Korkuyla they turned and ran uçup kaçtılar. and spent 40 years wandering around in the wilderness. Ve 40 sene çölde dolaşarak geçirdiler. Like Jess shared in her picture, rather than letting Jesus drive, they decided to drive for themselves and did it in their own strength and were forced out. Jessica'nın daha önce anlattığı gibi İsrailliler aslında kendi güçleriyle sürdürmeye karar verdiler. Egemenlik Tanrı'ya vermek istemediler. Kontrol aslında Tanrı'ya vermek istemediler. Yeah, if they'd given God the driver's seat and said, "You've said go, we'll go," they would have lived in the goodness of the promise. Eğer kontrolü Tanrı'ya verselerdi, işte o zaman girebilirlerdi ülkeye. In the end, they rebelled against God. Ama maalesef Tanrı'ya karşı isyan ettiler. The consequences of their rebellion were many. That generation lost the goodness of the promise. Evet, isyanların sonucu buydu. Tanrı'nın vaat ettiği iyiliği kaybettiler. They were turned away from the promised land. They were sent back into the wilderness. Onun vaat ettiği ülkeden geri çektiler. And they wandered there for 40 more years. Çöle girip 40 sene daha dolaştılar. There's three important things that I want to note about this. Ve bundan da vurgulamak istediğim 3 nokta daha var. Number one, the Israelites were still the people of God. Bir, İsrailliler hala Tanrı'nın halkıydı. He still looked after them in the wilderness. Hala çöldeyken bile onlara bakıyordu. God didn't desert them. Tanrı onları terk etmedi. The second thing, however, is that they did suffer loss. İkincisi ama zarara uğradılar. Rebellion against God has real consequences that really hurt. Çünkü Tanrı'ya karşı isyanın belli acı olan sonuçları var. Only Caleb and Joshua from that generation, who were so close to taking the promise, actually tasted it. O kuşaktan, o ülkeye girecek çok yakın olan kuşaktan sadece Kalev ve Yeşu ülkeye girebilirlerdi. The rest died in the desert. Öbürler çölde öldüler. The goodness of the promise was replaced with the emptiness of the wilderness. Çölün ıssızlık vadinin iyiliğinin yerine geçti. The third thing is that God's promises and plans were not voided. Ve üçüncü nokta, Tanrı'nın tasarladığı planlar boşuna gitmediler. His plan continued, but instead of that generation living in the goodness of it, it was the next generation. Onun planı devam ediyordu tabii ki, ama o kuşak yerine çocukları mirasçı olarak ülkeye girdiler. God's promises will always be fulfilled. Çünkü Tanrı'nın vaatleri her zaman tamamlanacak. But the people who rebel against it are going to miss it. Ama isyan edenler onu görmeyecek. Now remember, Hatırlayalım. 40 years has passed. 40 sene geçti. Moses is up talking to the people. Musa kalkıp halka konuşuyor. He doesn't want them to make the same mistake. Aynı hatayı yapmalarını istemiyor. And this whole story is to convince them, to remind them, to tell them, don't do the same thing that you did 40 years ago. Ve bunu neden yapıyor? Gerçekten ciddi olarak 40 sene önce Atıların yaptığı hatayı yapmayın demek istedi. What about us? Ya biz?
We stand at the beginning of the new year. Biz yeni yılın başlangıcında duruyoruz. We're here as people of promise. Evet, ellerimizde bir sürü vaatler var. We have choices. We can choose to look at God and remember His promises. Seçeneklerimiz var tabii ki. Biz de Tanrı'ya bakabiliriz, onun vaatleri hatırlayabiliriz. To remember that He's always saved us in the past. Her zaman bizi kurtardığını hatırlayabiliriz. And to continue to rely on Him and move forwards. Ve aynı şekilde onun gücüne dayanarak ilerleyebiliriz. Or Veya look at the giants in our own strength. önümüzde olan devlere kendi gücümüzle bakabiliriz. And if we do that, we will run because we're not enough. Ve onu yaparsak tabii ki yetersiziz diye uçup kaçırız. We're like insects in comparison to the things that stand against us. Çünkü bize karşı çıkan devlere göre biz böcek gibi duruyoruz. We don't have the strength or the goodness or the ability. Yetecek gücümüz, iyiliğimiz, becerimiz yok But çünkü. God does. Ama Tanrı'da var. We need Jesus to overcome for us. İsa'nın galip gelmesine ihtiyacımız var. If we're going to be big and visible like God has promised, Tanrı'nın vaat ettiğine göre büyük ve görünür bir kilise olacaksak, we need to believe that God will provide for us. onun sağlayacağına iman etmemiz gerekiyor. We need to believe that He will give us everything that we need. İhtiyaç duyduğumuz her şeyin sağlayacağına iman etmemiz Do we gerekiyor. have the faith for a bigger building? Daha büyük bir bina için imanımız var mı? For more people? Daha çok kişi için, For more servants? For more givers? daha hizmet edenler için, verenler için. For a commitment to the people? Yani halk için, onların kurtulmaları için, kararlı bir topluluk için. Do we believe that God can do it through us? Tanrı bizim aracılığımızla yapabileceğine iman ediyor muyuz? If God will supernaturally heal and work through us as we're humble, Eğer Tanrı alçak gönüllülükle itaat ettiğimiz zaman çalışacaksa, do we have the faith to pray for miracles? mucizeler için dua etmeye hazır mıyız? Are we ready to pray for the sick? Hastalar için dua etmeye hazır mıyız? Are we ready to see demons cast out? Cinlerin kovulmasını için dua edecek miyiz? Are we ready for our meetings to be filled with prophecy and joy and words of knowledge and prayer and confession? Toplantılarımızın peygamberlik sözüyle, sevgiyle, sevinçle, bilinçli sözlerle dolu olmasını için dua edecek miyiz? Will we act? Davranacak mıyız? Hareket edecek miyiz? If we're going to be one people, God's people joined together in Jesus Christ, İsa Mesih'te birleşmiş Tanrı'nın halkı olacaksak, are we ready to welcome in the people that God joins to us? Tanrı'nın gönderdiği, üye olacağı kişileri karşılayacak mıyız? Regardless of their nationality or color or race or wealth or background. Zenginliği, kültürü, ülkesi, dili ne olursa olsun. Are we willing to eat with them? Onlarla yiyecek miyiz? Are we ready to visit them? Onları ziyaret edecek miyiz? Are we ready to care for them? Onlara bakmaya hazır mıyız? Or Veya will we succumb to the giants of pride and jealousy and fear and money? Kıskançlık, korku ve para adlı devler tarafından yenilecek miyiz? If we do succumb, we will still be the people of God, but like the Israelites, we will suffer loss. Eğer kaybedersek, yenilirsek hala Tanrı'nın halkı olacağız. Ama maalesef İsrailliler gibi zarara uğrayacağız, kayba uğrayacağız. We will waste our time just wandering in the wilderness. Vaktimiz boşa harcamış olacak. We may never see the goodness of God fulfilled. Belki Tanrı'nın iyiliğinin tamamlanmasını hiç görmeyeceğiz. God will still triumph, His plans will be fulfilled, Tabii ki Tanrı hala galip gelecek, planları tamamlanacak. but we may not see it and we may not live in the good of it. Ama biz belki de görmeyeceğiz ve onun iyiliğin içinde yaşamayacağız. Looking ahead at the year to come, at 2013, Şimdi 2013'e, önümüzdeki seneye baktığımız zaman will we enter it in faith? imanla mı gireceğiz? Will we look back on what God has already done for us Tanrı'nın daha önce yaptıklarına bakacak mıyız? and trusting in Him
move forwards, taking the words of Caleb, we are well able to overcome. Ve onun gücüyle, Kaleb'in sözleriyle yetecek gücümüz var diye ilerleyecek miyiz? I want to encourage us to do that and start this morning. Öyle bir şey yapmamızı teşvik etmek istiyorum gerçekten. Öyle bir şey yapmamızı istiyorum. Let me review. Özetleyeyim. The promise is good. Tanrı'nın verdiği vaat iyidir. God's promises for this church are good. Ve Tanrı'nın bu kilise için verdiği vaatler iyidir. But living in the goodness, there are giants in the way of doing that. Ama bizi engelleyen, o iyilikte yaşamamızı engelleyen devler var. We're not sufficient to overcome them ourselves, and so we need God to do it for us. Bizde yetecek güç yok, o yüzden her zaman Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. If we don't actively trust God, Eğer aktif olarak, etkin bir şekilde ona güvenmiyorsak, turning aside, then we'll suffer the loss. farklı bir yoldan geçmeye çalışırsak kesinlikle zarara uğrayacağız. And our lives will be a waste. Ve hayatlarımız boşuna giderler. I don't want this church to be one that's wandering in the wilderness. Bu kilisenin çölde dolaşarak bir kilise olmasını istemiyorum. A church waiting for another chance. Başka bir şans için bekleyen bir kilise olmamızı istemiyorum. I want to seize this one. Bu fırsatı yakalayalım. If we trust in God, we will live in the fullness and goodness of His promises. Ve eğer Tanrı'ya güvenirsek onun vaadinin iyiliğin içinde yaşayacağız. King David, who knew a thing or two about facing giants, said this in Psalm 121. 121. mezmurda Kral Davut, ki devlerle karşı çıkmıştı tabii ki, bunu diyor. I lift up my eyes to the hills. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Where does my help come from? Nereden yardım gelecek? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. Okay, so let's enter the new year looking to the Lord. O zaman yeni yılımıza Tanrı'ya bakarak girelim. We're going to pray together and actively trust God as we look to 2013. Şimdi hep birlikte dua edeceğiz ve etkin bir şekilde Tanrı'ya güvendiğimizi ilan edeceğiz. So let's stand up together. O yüzden ayağa kalkalım. Okay, and I want us to start by thanking God for everything that He's done in 2012 for us here. Ve ilk önce Tanrı'nın 2012'de yaptıkları için Rab'be şükretmemizi istiyorum. And let's just remember, like Moses remembered, the miraculous ways that He saved us this year. Ve Musa'nın yaptığı gibi bu sene mucizevi bir şekilde bizi nasıl kurtardığını hatırlayalım. The provision, the new believers, the healings, the new promises. O sağlayış, yeni imanlılar, şifa, yeni vaatler. Let's thank Him and praise Him together, okay? Ona şükredelim, övelim beraber. Let's lift